Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce söğüt yaprağı motifi ile bir hırka örüyoruz. Bu hırkada 4 mevsim koton ipleri kullanıyorum. İlk defa zemin renginde Nako Koton Luxe'ün 975-89 nolu renk kodunu kullanıyorum. Belki hoşunuza gider, denemek istersiniz dedim. Ben ve sahibiyle birlikte çok severek seçtik. Bunu belirtmek isterim. 4 mevsim koton ipler genelde. İçindeki renkleri de sizlerle paylaşıyor olacağım. 8 farklı renk kullanıyorum. Onların da numaralarını birazdan sizlere vereceğim. 3 milim tığ ile örüyorum. Ben genelde 4 mevsim koton iplerde kullandığım tığ numaram 3 milimdir. Siz de elinize ve kullandığınız ipe göre tığ numaranızı değerlendirebilirsiniz. İnce bir tığ da ipleri gizlemek için kullanacağım. Şimdi içinde diğer kullandığım renklere gelecek olursak Madame Coton'dan 3 renk kullanıyorum. 036'sı, 006'sı ve 032'si. Yarn Art Jeans'in 82'sini kullanıyorum. Bir de 87'sini, ayrıca 07'sini. Alize Cotton Gold'un tabasını burada kullanıyoruz. Pardon, 446 tabası yok burada. Bu ton 446'sı. Ve ayrıca yine kar topunun K1834'ünü kullanıyorum. Bu kodları buraya bırakmış olayım. O kodları aratarak renkleri bulmanız mümkün eğer beğendinizse şayet. Dediğim gibi zemin renginde de Koton Luxe'ü kullanıyorum ve kaydırma yöntemiyle bir birleştirme yapıyoruz. Bu hırkada kullanacağım motif sayım 84 adet motif ihtiyacımız var. Bu motifin 40 adetini 8x5 olarak arkaya kullanacağız. 8x4 olarak 16 artı 16 sağ ve sol tarafa ve 6 motif bir kola, 6 bir motifte diğer kola, 12 adet de kollar için kullanacağız. Toplamda 84 adet, yani bilek boyunda bayağı da uzun bir hırka örüyor olacağız beraberce. 36'dan 42-44 bedene kadar hatta uygun olabilecek bir hırka örüyoruz. Ama videonun sonunda bedenle ilgili çok daha detaylı bilgi bırakacağım sizlere. Ayrıca birleştirme yöntemini ben birazdan sizlere paylaşacağım ama motifi kanalıma son anlattığım haliyle sizlere videosunu bu videonun altına link olarak bırakacağım. Detaylı bir anlatımını bulacaksınız zaten nasıl ördüğümün. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Ben bu şekilde örmeyi çok sevdim. Şimdi bu 6 tane, bakın 6 tane kol motifli bir parçayı birleştirdim. Diğer 6 taneli parçayı birlikte birleştirirken de kol için nasıl bir birleştirme yapıyorsam bedende de aynı mantığı kullanacağım. Bundan ötürü ben şimdi dizeceğim motifleri yan yana, nasıl birleştirmek istediğim. Şimdi 6 tane motifi bu şekilde önüme aldım. Ne yapacağım? İlk olarak kaydırma yöntemiyle birleştirme kullanıyorum demiştim. İlk olarak bu iki motifi üstten kaydırarak geleceğim. Daha sonra bu iki motifi alacağım. Daha sonra bu iki motifi alacağım. Şu birleştirmeyi yapacağım uzunlamasına. Ondan sonra da bir de bunu birleştirdiğimde kol parçam tamam olacak. Burada birleştirmenin detayını gördüğümüzde ise diğer büyük parçalarda, arkada, önde nasıl bir birleştirme yapıyorum? Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Parçalar büyük olduğunda tabii ki anlatması bir tık daha zor oluyor. Ondan küçük bir parçada birleştirmeyi gösteriyorum. Tabii ki bu hırkayı bütün olarak da birleştirebilirsiniz. Ama benim o büyük bilek boyu hırkayı bütün olarak hem kadraja sığdırıp anlatmam hem de bütün olarak göstermem çok zor. Ben size kısım kısım anlatacağım. Siz onu kendinizce daha sonra istediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Öyleyse başlayalım.
ilmeğimi çıkarttım ve 2 tane motifi hemen alıyorum. Şöyle kaydıralım. Şöyle de gelelim. Ve hemen 2 motifi üst üste bakın. Her iki tarafta da ön yüzleri var. Arka yüzlerini sırt sırta verdirdim. Bunun da köşesine, onun da köşesine batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra şu görmüş olduğunuz üstteki V'lerin içe bakanı burada da içe batanlarına içe bakanlarına batarak ilerliyorum. Yani şöyle bakın. Şuna battım. Bu ortada. Sonra geldim. Buna battım. Ve bu ipi içlerinden geçirdim. Tekrardan buna battım. Bu bakın altta ve ortada. Buna battım ve içinden geçirdim. Buna battım. Buna battım. Bu şekilde bu kenarın sonuna kadar ilerliyorum. Son trabzana kadar ördüm. Sonrasında da burada da aynı şekilde buraya batıyorum. Buraya batıyorum ve içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Şunu da şöyle bakın, şu motifi de şöyle çekip yerine yerleştiriyorum. Sıradaki diğer 2 motifi alacağım ve o diğer 2 motifi aldığımda da hemen onun da şöyle bakın, ipi ortaya aldım. Önce buradan, sonra bundan batıp içinden geçiriyorum. Bunu böyle yeniden yerleştiriyorum ve trabzanlar üzerinden de batarak kaydırarak birleştirmeye devam ediyorum. Burada da köşeye kadar geldim. Bir zincirimi çektim. Hemen diğer 2 motifimi alıyorum. İlk önce bu köşeden batıp ipi ortaya alıp aşağıya alıyorum. Sonra buradaki bakın şu köşeye batıyorum. Şöyle motifi düzeltiyorum alttan ve hemen karşılıklı iç kenarlardan birleştirmeye devam ediyorum. Burada da sona doğru yaklaşırken yine trabzanlarımın iç ilmeklerine batıp birleştirmeye devam ediyorum. Sona geldiğimde de buraya ve buraya batıp ilmeğimi çıkartıp bir de zincirimi çekip şöyle iyicene çekiyorum. Ve bakın şimdi buradaki en önemli detaylardan birisi bu ipleri güzelce gizlemek. Nasıl yapıyorum? Şimdi bunu uzuncana da bırakıp hemen ince tığımla şu arkadan içeri alıyorum. Alırken şöyle göstereceğim hemen. Şimdi şöyle içeri aldım. Elimle de düzeltiyorum ki arkada bir gerdirme yapmasın diye. Şurada ilmeğin kendi rengindeki olan yerin içinden şöyle bakın minik bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği kilitledikten sonra aradan şu şekilde kaydırarak gizliyorum. Aynı şekilde bir kere daha kilitliyorum.
ki artık hani sökülmesini neredeyse imkansız hale getiriyorum bu şekilde gizleme yaparken. Bundan sonrasını da ilmeklerin içinden çıkartarak gizleyerek bitireceğim ve diğer dikey birleştirme kısmına geçelim. Şimdi ilmeği çıkarttım. Bu birleştirmeyi tamamladık. Sırada buradaki birleştirme var. Bunun için de hemen şuradan tutuyorum. Yine aynı göstermiş olduğum şekilde ilk olarak köşeden şöyle bir sık iğnemi örüyorum ve sırasıyla trabzanların içe bakan ilmeklerini kaydırma yöntemiyle birleştirmeye başlıyorum. Burada ortaya doğru yaklaştığımda birlikte burayı birleştirelim istedim. Karşılıklı yine bakınız iç dişlerine batarak, kaydırarak birleştiriyorum. Şimdi burada köşelere batmadan bir zincir çekiyorum. Yine buradaki köşelere de batmadan ilk trabzana gidiyorum. Direkt bu motifteki ve bu motifteki. Ve trabzanları kaydırarak iç dişleriyle yine birleştirmeye devam ediyorum. Ortadaki geçişi de bu şekilde yapıyorum. Tekrardan size biraz birleştirip göstereyim. Şu şekilde de ortasını geçiyorum. Sonuna kadar da devam edeceğim. Sonuna doğru yaklaşıyorum. Bu motiflerin de birlikte tamamlayalım istedim. Bakın buraya battım, buraya battım. Sonuncuyu da bu şekilde ördükten sonra yine ilmeğimi de çıkartıp biraz evvel göstermiş olduğum gizleme yöntemiyle ipleri gizleyeceğim arkaya. Burayı da birleştirmiş oldum. Şimdi burada uyguladığım tekniğin aynısını burada da uygulayacağım. Aslında burayı ve burayı göstererek size nasıl birleştirilme, motiflerin nasıl birleştirildiğini anlatmış oldum. Şimdi tabii ki şöyle söyleyeyim. Bu tarz hırkaları yapmak biraz daha tecrübe. Yani en azından birkaç parça motifli hırka örmüş olmak gerekiyor. Çünkü diğer yöntemlere göre biraz daha zor, takibi daha zordur. Bunu söylemek isterim. Yine de ben dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burayı da birleştirince kol motifini de bitirmiş olacağım. Büyük parçalar üstünde birleştirme yaparak devam edemeyeceğim maalesef ama nasıl bir yöntemle devam ettiğimi şimdi burayı birleştiriyorum, daha sonra burayı birleştiriyorum diyerek sizlere anlatacağım. 6 tane motifi de kol için böylelikle birleştirmiş olduk. Şimdi bedene geçeceğim. Bedendeki birleştirmeyi hangi sistemle, nasıl, hangi yolla devam ediyorum onu anlatacağım. Ama aslında siz bu yöntemi anladıktan sonra mesela atıyorum kol altına kadar bir bütün örüp kol altına ayırıp devam edebilirsiniz. Ya da arkayı ve ön parçaları ayrı ayrı örüp bir bütüne dönüştürebilirsiniz. Bir bütün de örebilirsiniz. Sadece işte bunu biraz daha biliyor olmak gerekiyor. Ama yeni başlayan arkadaşlarım için de böyle bir şablon gibi masanın üstüne birazdan motifleri yayacağım. Bir kısmını birleştirdim. Diğer birleştirmeyi de nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Evet efendim. Motiflerimi önüme yatırdım. Şimdi 84 tane motifin 12 tanesini yani 72 tanesini önümde. Burada 6 artı 6 kol için birleşen motiflerimiz var. Şimdi buradaki motifleri de önümdekileri de bunlar gibi birleşmiş bir bütün haline getireceğim. Daha sonra bunları kol evine yerleştireceğim. Bunun için bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yani bakın 5 boyu da 8 çarpı 5 tane motifi şurası da var. 8 çarpı 5 tane motifi arka için ne yaptım? Böyle boylamasına birleştirdim. Eni geçmedim çünkü neden? Bu ön kapağı da iki tarafta boyuna doğru geçtim. Şimdi eni geçmememin sebebi şu. Bu boyu buradan da birleştireceğim kol altına kadar.
buradan itibaren bütün olarak birleştireceğim. Tek bir çizgi görüntüsü vermek için. Yani ilk olarak arkayı uzunlamasına birleştirdim. Önü seçtim, birleştirdim. Şimdi sıra önleri arka parçaya birleştirmekte. Bunu ne yapacağım? Kol altına kadar olan kısmını birleştireceğim. Yani şimdi birazcık yaklaşalım. Şöyle söyleyeyim yani. Alttan bakın, aşağıdan başlıyorum. 2, yan tarafa bakın. 1, bu en alttaki 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane motife geldiğimde şöyle yapacağım. Burada karşılıklı 7. motifleri tam ortaya kadar birleştireceğim. Çünkü neden? Burası ortaya kadar birleştirdiğim yere kol altında yarım bir motif ekleyeceğim. Burası da açık kalacak. Kol evim olacak. Buraya yarım mı buraya, bir tanesi buraya, bir tanesi buraya olmak üzere buraya kadar birleştirip kol evimi oluşturacağım. Üstten de birleştirdiğim zaman. O zaman şimdi mantıken ne yapıyorum? Hemen tekrardan aşağıya dönüyorum. Size gösteriyorum. Buradan itibaren başlıyorum. Bu parçayı önüme alıp karşılıklı, şimdi bozuldu şeklimiz, hemen düzelteyim. Şöyle düzelteyim. 7. motife kadar gelip 7. motifin de yarısına kadar birleşeceğim. Buradan başlıyorum. Buradan başlıyorum birleştirmeye. 1, 2, 3 diye hemen göstermiş olduğum sistemi burada uyguluyorum. Kol için ayırdığım şu ikili parçadan oluşan kısmı bakın. Kol altına kadar dediğim şekilde motifin tam ortasına kadar birleştirdim. Şimdi burası açık çünkü burası benim motifimi yerleştireceğim. Yarım motif, yani yarısını buraya, yarısını buraya bir bütün, bir motif de buraya, toplamda 3 motifi yerleştireceğim. Alan olacak orası. Yani bunu da birleştirdim. Bakın, üstüme giydiğimde sol taraf, önüme yatırdığımda sağ taraf yerine oturdu. Şimdi sırada diğer taraf var. Onu da birleştirmem gerekiyor. Şöyle kol parçalarımı alayım, bakın. Bunu da aynı burada yaptığım gibi yine aşağıdan başlayacağım. Şu iki motifle derken bu, işte bu ve bunun da yarısına kadar yine birleşip orada da kol evini bırakacağım. Onu da birleştirdikten sonra artık dikey birleşmelerim bitecek. Yataya geçeceğim. Öyleyse bu tarafı da birleştireyim. Burada da sağ tarafta kalan bu ikili motifi, daha doğrusu üstümüze giydiğimizde sağ, önüme yaydığımda sol, onu da kol altına kadar, bakınız buraya kadar yerleştirdim. Şimdi üstü açık. Ne olacak? Bu iki kenar, üst kenarla bu iki üst kenar birbiriyle birleşip kol evini tam olarak oluşturup omuzu da oluşturmuş olacak. Aynı şekilde bu tarafta da şöyle göstereyim. Burada da bakınız şu iki motifin üst kenarı ile bu iki üst motif birleşecek. Kol evi oluşacak. Omuzlar birleşecek. Bu motif ortada kalan motif olacak ama ondan önce ne yapmamız gerekiyor? Ondan önce ön ve arkaları bir araya getirdik ama şimdi biliyorsunuz yatay birleştirmeyi yapmıştım ama dikey birleştirmeyi yapmıştım ama yatayı yapmamıştım. Şimdi boydan boya bakınız. Önce 1 bu sıra, sonra 2 bu sıra, sonra 3 bu sıra, sonra 4, sonra 5, 5'i birleştireceğim. 6'yı da birleştireceğim. Burası kalacak. Çünkü neden? Buraya geldiğimde bu ayrılacak. Burayı ayrı, bu ortadaki 5 taneyi ayrı, buradaki 2 taneyi de önde ayrı birleştireceğim. Öyleyse şimdi size göstermiş olduğum yöntemle buradan alttan başlayıp burayı birleştiriyorum. Burada koltuk altındaki yere denk gelen kısma kadar birleştirdim. Olduğu gibi alt kısmı. Hepsini de aynı yönden başlayıp bitirdim. Yani şu taraftan başladım, böyle geldim. Sonra buradan başladım, böyle geldim. Yukarıdan aşağı doğru çıktım. Şimdi ise artık arkadaki şu açık kalan beşli ile önlerdeki ikilileri ayrı ayrı, burayla bakınız, bunu ayrı tek başına 5 taneyi, şu 2 taneyi ayrı,
buradaki 2 taneyi ayrı birleştireceğim. O işlemi tamamladıktan sonra da katlayıp yukarıdan birleştirerek ana formunu vermiş olacağım bedenin. Öyleyse ben şimdi ne yapıyorum? Yine aynı şekilde buradan başlıyorum. Hep buradan başladığım için birleştirmeye ilk bunu böyle birleştireceğim ayrı. Sonra buradan başlayacağım. Bunu birleştireceğim. Buraya kadar bitecek. Sonra bunu ondan sonra geleyim. Bu arka yandaki kanatlar oralarda eklendi. Şimdi sıra artık bu parçamı çevireceğim ve çevirdikten sonra diğer yüzünden formunu vereceğim. Nasıl? Şimdi bakın çevirdim. Hemen katladım. Katlayınca şöyle göstermek istiyorum. Bakınız. Şurayı birleştirdiğim an burada benim kol evim oluşacak. Buraya motifin birini yarım olarak, yarısını bu tarafa, tek motifi buraya yerleştireceğim. Bir motif buraya, bir motif de buraya, kol evine de yerleşmiş olacağız ve bunu da tabii ki aynı şekilde katlıyorum. Burada da aynı işlemi yapacağım. Şimdi sırada burayı yine buradan başlayarak birleşeceğim ve burayı da buradan başlayarak birleşeceğim. Geriye artık etrafını örmek kalıyor birlikte. Daha sonra kola geçeceğim. Yani parça ne kadar ufaksa etrafını örmek benim açımdan o kadar kolay oluyor. O zaman aynı gösterdiğim yöntemle gene alıyorum. Bunu buradan kilitledikten sonra kaydırarak buraya kadar birleşiyorum. Burada da burayı alıyorum. Buradan buraya kadar geliyorum. Omuzdaki motifleri birleştirirken bakın yine aynı ilerliyorum ama buraya geldiğimizde her zamankinden farklı olarak yani bu önden eğer siz bir parça olarak bütün bir parça olarak birleştirmiş olsanız belki önü de böyle dolaşmış olabilirdiniz. Ben hani size daha detaylı anlatabilmek için neyi nereye takıyorum. Normalde ben de örerken bütün bir parça olarak burayı da geçmiş oluyorum. Yani omuzdan aşağıya doğru. Ancak şimdi burada ayrı kaldığı için buradaki ayrıklıktan da çok hoşlanmayabiliriz. Şimdi bir minik birleşmede bakın tam orta noktaya buraya ve buraya batarak yapıyorum. Yani geçerken buradaki ayrıklığı kapamış oldum. Şimdi normal olarak da yeniden aynı birleştirdiğim yöntemle kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle uzaktan göstereceğim. Bakınız. Bu ortayı da toparlayarak geçmiş oldum. Aynı şeyi diğer tarafta da yapacağım. Omuzları da birleştirdikten sonra sıra geldi hırkamın etrafını örmeye. Çünkü ilk olarak etrafını öreceğim. Kollarını yerine yerleştirmeden evvel. Hafif kucağımda örmesi çok daha kolay geliyor kolları takmadan. Şimdi bir sıra sık iğne geçmeye başlayacağım. Sık iğnenin üstüne de lastik örgüsüne başlayacağım. Sık iğnenin üstüne ikili trabzan derken de lastiğe tahminim 3-4 sırada tamamlarım. İstediğim ideal ölçüye, görüntüye ulaşırım diye tahmin ediyorum. Ama videonun sonunda tam olarak kaç sıra gittiğimi size söyleyebilirim. Öyleyse başlayalım. Her zaman olduğu gibi yine kol altından gelerek etek ucunu döndürüyorum ve kol altındaki kısımdan etrafını örmeye başlıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra buradaki ipleri dilerseniz diğer tarafta yaptıklarım gibi içine saklayabilir ya da benim gibi her seferinde şöyle yapacağım. Bakınız her bu sıraya geldiğimde şöyle yapacağım. Şunu buradan aradan geçireceğim sarkan iplerden ve ilmek yapıp şu şekilde kitleyip daha sonrasında da üstünü örmeye başlayacağım. Şuradan da başlıyorum. İlk battığım yer burası olsun. İlk sık iğnemi yaptım. Şu ipi de şöyle üstten alayım yana doğru. Ve bu köşenin içine geldim. Bir sık iğne ördüm. Daha sonra burada kesiştikleri noktanın içine de batıyorum. Bu orta noktaya. Biraz oraya batmak zor olabilir ama oraya da bir trabzan çalışacağım. Bir üstte bir sık iğne. Şimdi bu her iki ipi de hem başlarken ördüğüm hem de arkadan geleni de yatırdım ve üstlerine sık iğnelerimi örüyorum.
Köşe geçişlerim aynı buradaki gibi olacak. Şimdi bir diğer köşeyi de yine birlikte geçeriz. Orada da ipi de yine birlikte gizleriz. Oraya kadar sık iğnelerimi her bir trabzanın üstüne bir adet örerek devam ediyorum. Bakın şimdi şunu da üstüne örüyorum ve tamamen ipi de gizlemiş olduk. Yine bu noktaya geldiğimde yine buradaki ipimi hemen arkaya alıyorum. Şuradan bakın şuradan geçirip ve ilk battığım noktada bir ilmek çıkartıp kilitliyorum. Kilitledikten sonra da yatıracağım bu tarafa doğru ve burada da onun da üstüne öreceğim. Şimdi trabzanın üstüne ördüm ikili trabzanımı. Köşenin içine ördüm. Şimdi bir tane bu ortadaki noktaya ortalama şöyle batıyorum. Dediğim gibi buraya batmak bir tık zor olabilir. Ve buraya geldim. Geldiğimde de arkadaki ipi de aldım üstüne örmek için. Ve trabzanlarımın da üstüne örmeye yeniden devam ediyorum. İpi de gizliyorum diğer taraftan. Burada köşeyi de birlikte yapalım. Şimdi köşeye doğru gelirken her bir trabzanın tepesine sık iğnemi örerek devam ediyorum. Buraya geldiğimde köşede bir tane sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine bir tane daha sık iğne örüp yeniden trabzanlarımın üstünü örmeye devam ediyorum. Bu arada enseye kadar yapacak farklı hiçbir işlemim yok. Ensedeki geçişi de birlikte yapalım. Sonrasında devam edelim. O ensedeki geçiş yapacağım yere yaklaşırken hemen oraya geçişi de birlikte yapalım istedim. Yine sık iğnelerimi trabzanlarımın tepesine örüyorum. Tam olarak o köşeye geldiğimde ise yapacağım işlem aslında normalde yaptığımız köşelerdeki işlemi tekrarlayacağım. Bakın bir tane buraya öreceğim. Bir tane buraya öreceğim. Bir tane de buraya öreceğim. Eğer elinizden kasma, lastik çekme, toplama yapıyorsa benim burada tek battığım noktalara siz çifte batabilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi diğer yine birleştikleri şu noktaya kadar ilerleyelim. Aynı geçişi orada da yapacağız. Diğer köşeye de geldim. Biraz evvel işte buradan bahsetmiştim. 2 kere de batabilirsiniz. Eğer yukarıya doğru çekme, kasma yapıyorsa. Sonrasında da yeniden devam ediyorum etrafını örmeye. Başladığım noktaya kadar artık hiçbir farkı yok. Bütün detaylı noktaları söyledim. Bir üste birlikte çıkalım. Başladığım noktaya kadar sık iğnelerimi geçtim. Burada ilk ördüğüm sık iğnenin tepesine de kaydırarak geliyorum. Ve buradan sonra artık şimdi tam olarak onun tepesine düzgünce yerleşeyim. Şöyle öne alarak. Buradan sonra artık bu sık iğnelerimin üstüne ikili trabzanlarımı örmeye başlayacağım. Ben burada hemen yalancı trabzanımla yükseliyorum. Sizler 3 zincir çekerek de yükselebilirsiniz. Burada tek yapacağım şey her bir sık iğnenin üstüne bir adet ikili trabzan örmek. Köşedeki geçişi de birlikte yapalım. Aslında çok kısa bir süre önce, 1-2 video önce diyebiliyorum.
lastik videosu, hırkanın etrafını lastik örme videosu bırakmıştım. Orada bu lastiği çok detaylı olarak anlattım. Oradaki hırkanın ensesi bir tık farklıydı diye ben burada ensedeki geçişleri, sık iğneleri nasıl ördüğümü göstermek istedim. Buradan sonra hiçbir farkı yok. Aynı o videodakini tekrarlayacağım. Köşelerde de aynı işlemi yapacağım. Yine de ufak tefek noktalarda geçişlerimi bu videoda da göstermek istiyorum ama çok eliniz alışık değilse, daha önce çok lastik örmedinizse o videomu izlemenizi tavsiye ederim. Gorgeous lastik yapımı hırka etrafı diye bulabilirsiniz ya da ben bu videonun altına da linkini bırakırım sizler için. Söğüt motif yapımını zaten bırakacağım. Onu da bırakırım. Şöyle göstereyim. Köşeyi birlikte geçelim. Bakın, sık iğnelerin üstüne sık iğne öre öre geldim. Bu köşede 2 tane de zincirim vardı. O zincirin olduğu yere batıp önce bir tane bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekip yine aynı köşenin içine bir tane daha bir ikili trabzan örüyorum ve trabzan alttaki sık iğnelerimin üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum ta ki başladığım noktaya kadar. Oraya geldikten sonra bir üste çıkıp lastik örümüne başlayacağız. İlk trabzan sıramın sonuna geldim. Burada ilk yalancı trabzanla ördüğüm bacağın tepesine batıyorum. Kaydırarak üstüne geliyorum. Ve ben burada gene yalancı trabzanımla yükseliyorum. Sizler alışık olduğunuz üzere nasıl çıkıyorsanız yukarıya zincirle de yükselebilirsiniz. Ben böylelikle yalancı trabzanımı ördüm. Ve artık bundan sonra sırasıyla trabzanlarımı öne, arkaya, öne, arkaya alarak öreceğim. Hiç çok detaylı bundan sonrasını anlatmak istemiyorum. Dediğim gibi çok detaylı bir lastik videosu paylaştım sizlerle. Buraya kadar farklılıklar vardı. Farklılıkların olduğu yerleri size göstermeye çalıştım ama buradan sonrasını videodaki, lastik videomdakinin aynısını uygulayarak örebilirsiniz. Zira örmüş olduğum hırka bilek boyu hırka, çok büyük. Her aşamasını kameranın karşısında örüp göstermek bir hayli zor olacak benim için. Zaten o lastik videosunu da bu kısımları biraz daha kolay geçebilmek, videoyu çok uzun tutmamak adına çekmiştim. Şimdi ben lastiğimi tamamlayıp geleceğim. Sizden ricam buradan sonrası için lastik videosunu izleyip ona göre uygulamanız olacaktır. Tamamladığım sırayı da döndüğümde size söyleyeceğim. Hırkamın etrafını 4 sıra olarak tamamladım. Şöyle göstereyim. Son sırasında da sık iğnemi geçerek bitirdim. Bu lastik yapımını detaylı olarak hemen videonun altına bırakacağımı söylemiştim. Burada yapmış olduğum tekniğin birebir nasıl olduğunu daha net ve yakından göreceksiniz. Şimdi kolu da bitirdim ben. Kol evine bakınız nasıl yerleştirdiğimi şurada göstereyim. Bir tane motifi biraz buradan, biraz buradan, yani yarısına kadar bir tarafa, yarısına kadar bir tarafa yedirdim. Üstte de birer tane motifimi yerleştirdim ve kol ağzına da aynı şekilde. Bu biraz daha fakir kol diyebiliriz. 4 sırada aynı etrafı gibi tamamladım. Şimdi diğer tarafın kol evine kol parçasını beraberce yerleştireceğiz ve böylelikle tam olarak da göstermeye çalışacağım buraya nasıl oturttuğumu. Kol evini önüme aldım. Şimdi bakın, bu sanki tek bir motifmiş gibi düşünüyorum. Kol evindeki bu motifi hem yarım olan şu yarım yedireceğimin bir üstündekinden başlıyorum. Ortada onu geçip burada da tekrardan tamamlayacağım. Şimdi bakın, bunu ve bunu normalde örerken nasıl alıyordum? O şekilde alıyorum. Şimdi bu köşe ve diğerinin köşesine bakın, bu motifin bulunduğu yerin köşesini bulup batıp
hemen bir sık iğne örüyorum. Daha sonra üstten ilmeklerin içine batarak hırkanın genelinde yapmış olduğumuz birleştirme tekniğini uygulamaya başlıyorum. Bakınız şimdi. Buradan ve buradan, buradan ve buradan birleştirerek devam ediyorum. Bu kısımdaki geçişe geldiğimde yine son trabzanların tepesine batarak birleşiyorum yine. Ancak burada şuradaki yani burada bir açıklık kalmaması için, normalde biliyorsunuz burası bütün olarak devam ediyor. Ben yine bir tarafa buradan, bir tarafa buradan batarak iç kısmına bir onlarda da bir birleşme yapıyorum. Yani iki tarafı birbirine tutturuyorum ve daha sonra yeniden ilmeklerin içine batarak örmeye devam ediyorum. Şimdi burada yarım yedirme yapacağım noktadayım. Tam olarak bu noktaya kadar ilerleyip ilmeklerle birleşeceğim. Kol altındaki kısmı da birlikte geçelim. Şöyle kısımlarda bakın ilmek kaymış gibi duruyor. Şöyle elinizde hop yapıp şu kısmı düzeltip şeklini verebilirsiniz. Kol altının olduğu yere kadar bakın tam ortasına kadar örerek ilerledim. Şimdi burada geçiş yaparken bir tane de şuraya batıyorum. Bakın hiç buraya batmadan buna batıp, çünkü orayla da bir kol altıyla da bir bütünlük sağlamak, açıklık bırakmak istemiyorum. Şöyle bir geçiş yaptım orada. Şimdi ise artık yeniden karşılıklı bacakları birleştirmeye başlıyorum. Yani yarısını diğer tarafa, yarısını da bu tarafa yedirdim mi kol altına oluşturmuş olacağım. İlerleyelim. Yarısı burada, yarısı da buraya. Buradaki geçişi de yine birlikte yapmak istedim sizlerle. Bir de göstermek istiyorum tam olarak. Bakın nasıl yedirdik kol altına diye. Gayet muntazam bir şekilde yedirdik. Şimdi hani ne yapıyordum? Buradan ayrı oldukları için şimdi bir buradan bir de buradan yeşilli olan kısımdan batıp aralarından kaydırarak çıkartıp burayı yine birleştirdim. Sonrasında yine ilmeklerin içine batıyorum ve bu kol evindeki son iki motifi de yerleştiriyorum. Daha sonra aşağı doğru dönüp kolun da formunu vereceğim. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu buraya yerleştirdikten sonra burayı da yandan birleştirerek kolun formunu vereceğiz. Sonra kol ağzını da birlikte öreceğiz. O zaman bunu sonuna kadar geleyim. Kolun yan tarafına da birlikte geçelim. Kol altına yaklaştığımda buradakini birlikte örelim istedim. Yine son trabzana kadar burayı birleştiriyorum. Son iki motifimi. Kol evindeki son iki motifi tabii ki. Sonrasında buradaki köşede de birleşme yapıyorum. Ve bir zincirimi çekip bakın şuraya da bir batıp oradan da bir kaydırarak ilmeğimi çıkartıyorum. Kol altını bu şekilde toparlıyorum. Şimdi yanı örerek formu vereceğim. Bunun için de hemen ne yapacağım? Şimdi buradaki ve buradaki köşeye batıp bir ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra karşılıklı iç ilmeklere batmaya başlıyorum birleştirirken. Bu kısımda da iki tane karşılıklı motif var. Yani bir bu, bir de bu.
Kollarım dedim demiştim, fakir kol. Ama çok şık bir duruşu oluyor. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi buradaki birleştirmeyi de yapayım, biliyorsunuz. Artık burada da nasıl bir geçiş yaptığımı biliyorsunuz. Kol ağzına kadar geleyim. Kol ağzına doğru yaklaştım artık. Hemen buradaki birleştirmeyi tamamlıyorum. Ve şöyle başlıyorum. Bakın şu köşeye batıp bir tane sık iğnemi örüp buradaki trabzanı es geçiyorum. Buradaki trabzanın tepesine geliyorum. Çünkü şurada minik bir toplama yapacağım. Yani kol ağzı çok yayılsın istemediğim için orada minik bir toparlama yaptım. Bakın şimdi yine sık iğnelerle ilerliyorum. Buradaki kısma da yaklaştığımda bakın yine buradaki köşeye bir tane örüyorum. Buraya geliyorum. Buradaki köşeye bir tane örüyorum. Yine ilk trabzanı es geçip ikincisinin tepesine sık iğne örüyorum. Ya bunu yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Hani kol ağzını daha yayık bırakmak isteyebilirsiniz ya da benimkinin aksine daha fazla kesme yaparak kol ağzını daha da toplayabilirsiniz. Bileğe de oturtabilirsiniz. Sahibesi bu tarz bir kol istediği için ben bileğe oturtma yapmadan sadece lastik örüyorum. Ama lastik örmek istiyorsanız şayet lastik balon kol yapımı videosunu çok yakın tarihte kanalımda paylaştım. Oradan faydalanarak isterseniz örebilirsiniz. Aynı geçişi burada da yapacağım. Şimdi orayı da birlikte geçelim. Köşeye geldim. Buradaki köşeye bir tane örüyorum. Bir tane de buradaki köşeyi örüp ilk trabzanı es geçiyorum ve ikinci trabzanın tepesine sık iğnemi örüyorum. Şimdi başladığım noktaya kadar da devam edeyim. Burada da sona geldiğimde hemen buradaki boşluğun içine bir tane ikili trabzan örüp burada ilk örmüş olduğumun tepesine kaydırarak geliyorum ve bir zincir çekip etrafından döndürüp tığımın üstüne alıyorum. Siz 3 zincirle burada yükselebilirsiniz. Yalancı trabzanımı örüp altta örmüş olduğum her bir sık iğnenin tepesine bir ikili trabzan örerek başladığım noktaya kadar ilerliyorum. Trabzanlı sıranın sonuna geldim. Örmüş olduğum ilk trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle geliyorum. İlmeğimi çıkartıp yalancı trabzanımı örüyorum. Ve bundan sonra trabzanlarımı bir öne bir arkaya alarak örmeye başlıyorum. Başladığım noktaya kadar yapacağım işlem aynı. Bir üst sıraya geçiyorum burada. Şöyle hemen birlikte geçelim istedim. İlk örmüş olduğum yalancı trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Hemen onun da üstüne bir yalancı trabzanımı örüyorum. Ve buradaki trabzanlarımı da öne ve arkaya alarak artık öndekini önden, arkadakini arkadan örerek bu üçüncü sıram, dördü de örüp sık iğneli kısma geçeceğim. Son sıraya sık iğnesi sırasına geldim şu anda. Burada da ne yapıyorum, hemen yine ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak gelip bir zincir çekiyorum. Daha sonra bulunduğum noktanın içine ilk sık iğnemi örüyorum ve aşağıdaki her bir trabzanın tepesine bir sık iğne örerek başladığım noktaya kadar devam ediyorum.
Evet efendim, en sevdiğimiz kısım, finale geldik. Kolun etrafını da ördüm. Hırkamı 36'dan 44, yani şöyle söyleyeyim, aslında 36'ya biraz bol. Yani salaş giymeyi sevmiyorsanız 36-38 için bir tık bol diyebilirim. Zaten üstümde de gördünüz bana ne kadar büyük geldiğini, ama o tarz giymeyi seven hanımefendiler için bir şey diyemeyeceğim. Boyunun uzunluğu 115 santim, enimiz ise 122 santim oldu. Bunu da belirtmek isterim sizlere. Daha etrafında yani 3-4 sıra hatta fazla örüp 44'e de böyle daha dökümlü duracak şekle getirebiliriz, ama 44 beden üstünü şöyle ayarlamasını tavsiye ederim. Arkayı 5'li değil de 4'lü çalışıp kol altına motif ekleyerek, yani kol altından motifle büyütmeyi tavsiye ederim. O zaman açıldığında biliyorsunuz 10 tane motif olmuş oluyor hırkada. Küçük örecekler için de arkadaki bir motifi çıkartmış olmaları yeterli. Açıldığında 9 motif sayısı 8'e düştü mü gayet uygun olacaktır. Toplamda kullandığım ipe gelecek olursak, zeminden 2 adet açtım. İkinciden artan bu. Diğer renklerin her birisinden 1 adet kullandım. Bunu söyleyeyim. Siz tabii kullanacağınız renk adetine göre bunu ayarlayabilirsiniz. Toplamda 850-900 gram civarı geliyor hırka. Oldukça keyifli bir hırkaydı benim için. Renklerini çok sevdim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendinizse her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmaz. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.